Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir önceki videomuzda altcoin'lerin nasıl seçim yapılacağını öğrenmiştik CoinMarketCap'ten. Bugün de kısa sürede pump yapacak coin'leri bulmayı göstereceğim size. Şimdi büyük borsalar var. Kripto para borsaları. Bunlardan en büyükleri Binance, Kraken, Coinbase gibi borsalar. Bu borsalarda bir coin listeleneceği zaman genelde kısa sürede bir pump yaşanır. Yani listeleneceği saatler de önemli. Mesela bir gün sonrasında bir coin'in listeleneceği saati, trade açılacağı saati verdiği zaman borsalar, bu coin'in değeri genelde kısa sürede bir artış yaşar. Bu artış yaşanmadan önce bu coin'i satın alıp, herkesten önce yani satın almanız lazım. Değerlendiği zaman elden çıkartabilirsiniz. Şimdi bunu da nasıl bulabiliriz? Bu mesela Binance gibi borsaların sayfasına girdiğiniz zaman en alt kısmında Telegram kanalı, Facebook kanalı, Twitter kanalı gibi kanalları var. Şimdi Telegram kanalını Telegram'ınıza katılın bu kanala. Katıldıktan sonra bildirimlerini açın. Bildirimleri yani sürekli açık olsun. Çünkü gece gündüz bildirim gelebiliyor bu şekilde. Bir bildirim geldiği zaman mesela nasıl bir haber diyelim. Şuradan mesela bakalım son haberlere. Mesela Walton Chain coin trade açılacak. Yani trade yarışması var bu coin'in. Mesela bu 8 saat önce Telegram kanalından bildirim olarak bana geldi. Walton Chain o zaman daha değerlenmemişti fazla. %15 bir artış yaşadı bu saatlerde. Yani trade yarışması demek Walton Chain Coin'den 85 bin dolarlık ödül dağıtılacak. Birinciye 20 bin dolarlık Walton Chain, ikinciye 10 bin dolar, üçüncüye 5 bin dolar. Şimdi yarışmanın başlama tarihine bakıyoruz. 4. ayın 17'si. Yani bu gece Türkiye saatiyle gece saat 3'te yarışma başlıyor. Ne zamana kadar? 4. ayın 24'ü gece saat 3'te yarışma bitecek. Yani en çok al-sat yapan hem alım hem satımlar sayılıyor. En çok al-sat yapanlara birinci sıradakine 20 bin dolarlık coin, ikinci sıradakine 10 bin dolarlık, üçüncü sırada 5 bin dolarlık. Bu şekilde coin dağıtılacağı için birçok kişi bu coinleri trade edecek. Yani fiyatlanacak coin. Ama dediğim gibi ilk haber geldiği zaman bu coin'in analizine de şuradan bakabiliriz. Şuradan marketten bakalım bugünkü fiyat hareketlenmesini görmek için. Şuradan hatta dolar olarak fiyatına bakarsak daha kesin olur. Dolara endeksli fiyatına baktığımız zaman şuradan da 4 saatlik grafiğimizi açalım. Şu gördüğünüz şu kısım yani bu pump'ı yaptığı zaman 0,36 dolar yaptığı zaman bu açıklamanın geldiği saatler. Yani saat öğlen 3 sıraları. 8 saat önce açıklama yapıldığı için aşağı yukarı bu saatlere denk geliyor. Yani bu haber yayınlandığı anda coin şu kısımdan 0,23 dolardan 0,36 dolara bir pump yaşamış. Yani bu fiyata çıktığı zaman siz şu aralıkta satabilirsiniz. Şu aralıkta satabilirsiniz. Kesinlikle stoplu ilerleyin zaten. Bu tarz coinlerde. Çünkü ani bir fiyat inişi olabilir. Aynı şu şekilde gördüğünüz gibi 0,36 dolara çıkmış. Geri coin 0,25-26 dolarlara geri gerilemiş. Yani siz bu yukarı kısımdan bu coin'i alırsanız bu coin geri 0,27 dolar seviyelerine geldiğinde çok ciddi bir zararınız olur. O yüzden stoplu ilerlemek en sağlamı. Mesela şu şekilde başka haberlere bakalım. Bu tarz büyük borsalarda bu tarz coin haberleri, listeleme haberleri bunlar çok ciddi fiyatlandırır coin'i. Mesela bakıyoruz başka bir şekilde. Keza mesela Solana coin ilk Binance'da listelendi. Mesela fiyat aşırı derecede %500 gibi bir seviyelerde pump yedi. Mesela ARK staking. Yani ARK coin'i stake edilebileceği. Binance'da ARK coin tutanlara ödül olarak ARK coin verileceğinin haberi. Mesela bu haber geldiği zaman da ARK coin bir geçici bir pump yaşadı. Bunları takip edebilmeniz için
Açtığınız borsa 3 borsayı tavsiye ediyorum ben. Binance, Kraken, Coinbase. Binance borsasında aşağı kısımda Telegram kanalını takip edin. Bildirimleri açık olsun. Facebook bildirimleri açık olsun. Twitter bildirimleri açık olsun. Çünkü ilk haber düştüğü anda Twitter'a, Telegram'a aynı anda haber düşüyor. Size bildirim geldiği anda o coin eğer daha pump yememişse hemen almanız gerekiyor. Satarken de stoplu ilerlemeniz gerekiyor ki ani bir fiyat düşüşünde zarar etmemeniz lazım. Mesela keza Kraken borsası diyelim. Kraken borsası da dünyada büyük borsalardan birisi. Kraken'de de listelenen bir coin çok ciddi fiyatlanma yaşar. Kraken borsasının Telegram kanalı bildiğim kadarıyla aktif değil. Şuradan hemen bakalım. Twitter kanalı var, Facebook kanalı var. Bu kanallardaki bildirimleri de açık olabilir. Yani Twitter'da anında paylaşıyorlar zaten bu coin listeleneceği zaman. Bu coin de genelde listeleneceği zaman paylaşıldığında fiyatlanma yaşıyor. Yani Kraken de önemli bir borsa. Kraken'i de kapatalım. Bir diğer borsamız da Coinbase. Dünyanın en büyük borsalarından birisi. Zaten listeleneceği bir coin'in açıklandığı zaman Coinbase'de genelde 2x oranlarında bir artış yaşar. Mesela hiç adını bilmediğiniz bir coin'lerden birisi. Orchid Coin mesela. Bu coin listeleneceği zaman da aynı şekilde 2x gibi bir pump yaşadı. Bir iki tane önemsiz bir borsa da vardı. Ama Coinbase'de de listelenmeyi başardılar. Yani beklenen bir listeleme değildi. Keza buradan bakalım mesela. Şu anda hangi kripto paralar listeli? Mesela hep sağlam coinler gördüğünüz gibi. Hep büyük coinler listeli. Yani bunların içinden dikkat çeken mesela çok büyük olmayan coinlerden FTX token. Mesela FTX borsasının token'ı. Mesela bu Coinbase'de listeli. Diğerleri de zaten incelenmek üzere şu anda borsanın inceleme listesindedir. Ama dediğim gibi bir kripto para Coinbase borsasında da listeleneceği zaman çok ciddi fiyat hareketi yaşar. Yani bunu ilk haberiniz olması lazım. Onun için de Twitter kanalını, Facebook kanalını takip etmeniz lazım o borsanın. Daha sonrasında ise Cointelegraph'ın Türkçe kanalı var. Haber kanalı. Buradan haberleri takip edebilirsiniz. Mesela önemli bir haber olduğu zaman genelde o coin'i fiyatlandırır. O coin'in mesela bir hafta sonra bir etkinliği vardır. Önemli bir halka arzı vardır. Yani dediğim gibi mesela önemli bir airdrop etkinliği vardır. Bu fiyatlandırır coin'i. O anda fiyatlanmasa bile bir hafta sonra fiyatlanacağını gösterir. Böyle coin'lerden de alıp stoplu bekleyebilirsiniz. Yani dediğim gibi altcoin'lerden bu şekilde faydalanabilirsiniz. Pump yaşayacak coin'leri bilebilirsiniz. Diğer türlü zaten bilmeniz biraz zor. Çünkü hangi coin'in borsalar genelde bu tarz haberleri vermeden önce kendi içlerinde fiyatlanmayı bildikleri için genelde coin hafif bir pump yapmış oluyor zaten haber açıklanmadan önce. Yani bu şekilde alım yapabilirsiniz pump yapacak coin'leri. Ama dediğim gibi kesinlikle stop koymanız lazım. Çünkü pump'ı yaptıktan sonra siz üst seviyeden girmiş olsanız bile stop'u koymazsanız eğer çok ciddi zarara uğrarsınız. Yani çok ciddi bir fiyat düşüşüyle karşılaşırsınız. Bugünkü videomuz da bu şekildeydi. Kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı tavsiye ederim.